Üşümüş mü bu birazcık? Biraz. Sığınmasından belli sana. Hala öyle oturuyor mu onunla? Evet, bu dışarıda kalmış galiba çünkü. Üşümüş. Bayağıdır onu oraya aldı kaptı. Ama o da hayret duruyor. Böyle durmaz normalde. Sıcağı iyi geldi. Günaydın. Günaydın. Yine yağmurlu bir sabah. Seviyoruz yağmuru. Seviyoruz da iş yaptırmıyor. Dün göl gibiydi burası. Yumurtaları toplamaya bile gidemedik. 2'ye kadar fena değil. 2'den sonra çok başlıyor ama. Sabaha kadar gelecekmiş. Değil mi? Bani, sen nasılsın oğlum? Keyfin yerinde. Keyfin yerinde. Gamze. Marullar yine nanay. Ben marul dikmeyeceğim artık ya. Bu artık bir totem bir şey oldu ya. Yok ya, yağmura denk geldik. Yağmur biraz yıpratıyor onları ama Biraz mı? Annemden gelen bilgiye göre ellemeyin dedi. Kökü onun oradaysa, kökü bozulmadıysa bakarsınız dedi, bahara olur dedi yani. O yüzden bırakalım artık. Olanları belki büyürler. Ben de gidip sökmeyeceğim tabii ama. Evet yani tam ektim 2 sefer 2. 2 sefer. Evet, ikisinde de şiddetli yağmur yedi. Bir totem oldu. Ben artık yağmur dansı yok. Yağmur duası yok. Marul dikeceğim böyle yağmur istediğimde. Evet, şimdi şunu göstereyim. Şöyle bir file aldık. Bu fileyle şurayı ve şu kapının üstünü kapatacağım. Arka tarafı da telle kapatmıştım zaten. Şu haydutlar çünkü bir yolunu bulup ne yaparsak yapalım buralardan bir şekilde atlayıp arkaya geçiyorlar. Birçok yorumda işte tüylerini kesin, kanatlarını kesin, ucundan kesin şeklinde yorumlar var. Evet, bu hayvana acı vermeyen bir yöntemmiş. Onu da anladım. Ama ben yapmayı tercih etmiyorum. Yapmak istemiyorum. O yüzden ben bahçeyi izole edeceğim. Hayvanların kanatlarını, tüylerini, formunu bozmayacağız. Yani ben böyle yapmayı uygun görüyorum. Her şeye rağmen buradan bahçeye geçip yerlerse de artık o da onların hakkıymış diyeceğiz. Afiyet Bunu olsun. başarırlarsa da afiyet olsun yani. Sonuçta 2 onlar da filede bize yumurta 3 veriyor. tohumda gözümüz yok. Evet. Yani ticari olarak yapmadığımız için bu işi. Ne yapalım? Biz yemedik, onlar yedi olur. Ya. Afiyet şeker olsun. Ticari olarak yapsak da sonuçta Tabii yine yapmayız da. bostanını, ne kadar bahçeni yiyecek? kendin kapat yani. Evet. Hayvanın suçu yok. Evet. Çıkmak mı istiyorsun? Gel. Gel. Namussuza bak, namussuza. Vazgeçerim diye depoyu koydu Gamze, gördün mü? Ha, çıktın, ne oldu? Biraz sonra gelir yağmurda. Evet, hadi yavaştan başlayalım. Ertesi gündeyiz sevgili dostlar. Yeniden merhabalar. Dün yapmaya çalıştığım işte file ip birazcık kısa geldi. Yenisini almaya gittim. Öyle mi olsun, böyle mi olsun derken çok fazla içime sinmedi. Ben de daha doğal bir şekilde burayı izole etmeye karar verdim. Burada kargı deniyor. Arık kenarlarında bulunan bu ince uzun kargılardan toplayacağım. Hem buranın kapatılması için hem de arka taraftaki baklalarımız üzerlerine tonlarca yağmur yağdığı için ve uzadıkları için boyunlarını büktüler. Onları bir çıtayla desteklemek için bir kargı avına çıkacağım. Sonra da buraya gelip işlere devam edeceğim. Maalesef kargı da bulamadım. Bulduğum kargılar daha gelişmemişti. Yapıları çok inceydi. Demek ki daha mevsimi değilmiş. O yüzden burayı başka bir şekilde bir dostumun tavsiyesi üzerine şimdi fotoğrafını da paylaşıyorum. Bu şekilde kapatmaya çalışacağım. Ağaç parçalarıyla dekoratif bir düzen vermeye çalışacağız. Belki sonrasında da şu alt kısmını ekeceğimiz begonvillerle veya başka sarmaşık türü bir bitkiyle buradan yukarı doğru o ağaç parçalarına o sarmaşıkları sardırmaya çalışacağız. Birazdan size harika bir haberim olacak. Beni çok mutlu eden bir gelişme oldu. Şimdi önce tavuklarımızı açalım. Ondan sonra bu haberi sizlerle paylaşayım. Tavuklarımızı bekletmeyelim. Evet, günaydın gencolar. Çıkın bakalım. Çık. Korkma. Gel sen de. Gel. Haberlerini alıyorum.
demirdeki boşluktan çıkıp gezip haytalık yapıp geri geliyormuşsun. Evet, senden bahsediyorum. Kaçma. Kaçma. Arka tarafta kapının orada ufak bir kare boşluk var telde. Oradan çıkıp gezip geliyormuş. Evet, buyurun. Buyurun efendim. Çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Ne kadar kandırıkçı bir otsun sen ya. Hangisi? Şu naneye benzeyen. Evet, yabani bir tür. Gamzeciğim. Kapıyı açık unutursak. Evet. Bak. Gördün mü? Arkadaş bu tarafa. Buraya. Buraya. Dön. Oraya gitme. Tam tersine. Dön. Hadi koş. Koş. Ispanaklara değil. Buraya. Ben aslında kapı kapatmaya gelmiştim ama sonra yabani otlara daldım. Sevim koş. Kutu açılışı var. Geliyorum, tamam. Dostlarım, şimdi sıra geldi güzel habere. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir hayalimiz gerçekleşti. Ve etrafı kapalı, müstakil bir eve yerleştik. Kendi bahçesi var, bostanı var, peyzaj alanı var, kümesi var, atölyesi var. Tavuklar koyduk. İleride başka sürprizlerimiz de olacak. Ve gerek sizlerden gelen etkileşimler, temennileriniz, videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgi o kadar böyle bizi mutlu etti ki belki de bu sayede bu videolar bir markanın da karşısına çıkmış ve onlar da bizim videolarımızı izleyip projemizi çok beğenmişler ve desteklemek istemişler. Bildiğiniz gibi ben nacakla, el testeresiyle işlerimi yapıyordum. Onlar bu işleri teknolojinin nimetlerinden de faydalanmam için bana ürünlerinden göndermek istemişler ve projemize sponsor olmak istemişler. Çok güvendiğim, çok sevdiğim Alman bir markanın ürünlerini şimdi size paylaşacağım. Bunları bana göndermişler. Çok sağ olsunlar. Markamız Einhell sevgili dostlar. Nasıl mutluyum anlatamam. Şimdi kutuyu açalım ve bugün yapacağımız işlerde de kullanacağımız bu muhteşem aletleri sizlerle paylaşayım. Evet, bu bir şarjlı budama makası dostlarım. Ve bu da bir şarjlı budama testeresi. Akülü diyelim. Bir tane aküleri var, bir tane şarjları var ve bu aküyle, bu pille bütün bu cihazların hepsini çalıştırabiliyorsunuz. O da şu. Şarj aleti. Bu da ürünün bataryası. Güzelliği şu. Yarın öbür gün gitmeyi düşündüğümüz kamplarda bunu da yanımızda götürüp şarjını fullleyip oradaki yapacağımız işlerde de bu cihazları kullanabilme özgürlüğü sunuyor. Şununla başlayalım. Artık işin rengi biraz değişiyor. Şimdi tabii ki mutluluğumuz büyük ama bu mutlulukların da üzüntüye dönüşmemesi lazım. Bunlar ciddi makineler, güçlü makineler ve aynı zamanda da tehlikeli makineler. Sunduğu kolaylıkların yanında tabii riskleri de var. O yüzden çok dikkatli çalışmak lazım. Eldiven, gözlük, iş ayakkabısı artık daha hayati önem taşıyor. Basit bir şekilde şarjı takıyoruz. Burası off. Şu anda kapalı. İstesem de çalışmaz. Bunu on pozisyonuna getiriyoruz. Şöyle bir güvenlik mekanizması var. Sadece tetiğe bastığınız zaman çalışmaz. Buradan önce bu kolu çekiyorsunuz. Tetiğe sonra basıyorsunuz. Ve açıldı makinamız. Birazdan bu balkona izole etmek istediğim ağaçları bununla keseceğim. Hem işimi çok hızlı yapmış olacağım hem de makinamızı test etmiş olacağız. Almak isteyen dostlar varsa da ürün nasıl çalışıyor, hangi kalınlıktaki dalları kesiyor onu hep birlikte deneyimleyeceğiz. Ve bu tarz cihazları kullanıp teknolojinin nimetlerinden faydalanmak bana çok büyük bir hız sağlayacak. Testereyle bir nacakla yapmış olduğum işin belki 10 katı hızında bu makineyle o işi bitireceğim. Gün bana kalacak. Belki ailemle daha fazla vakit geçirebileceğim ya da daha fazla iş bitirebileceğim. O yüzden teknolojiye asla karşı değilim. Şimdi gelelim diğer testeremize. Evet, yine aynı pille kullanabileceğimiz bir budama testeresi. 3 farklı testeresi var. Farklı materyalleri kesmek için. Ahşap da kesiyor, metal de kesiyor, saç da kesiyor.
Diğer ürünümüz de bu. Bunda çok güzel bir aparat yapmışlar. Bu aparat uzanıp diğer elle sabitleyemediğimiz dalları budamak için. Bıçağı şu içinde, birazdan takacağım. Bunun böyle bir yukarı çıkıp inme özelliği var. Dalı tutup rahatlıkla sallanmadan dalı sabitliyor ve hızlı bir şekilde kesmemizi sağlıyor. Evet, şimdi işlerimize başlayalım. Başlamadan önce Aynhel'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bize güvendikleri için ve bize sponsor oldukları için ve bu harika ürünleri bize gönderdikleri için. Şimdi hadi gelin testlerimizin de kurulumunu yapalım. Ondan sonra işimize geçelim. Önce şu üstteki aparatı çıkarıyoruz ve bunları yaparken herhangi bir alet kullanmamıza gerek yok. Şu mandalını kaldırıyoruz ve yukarı doğru bunu çekip çıkarıyoruz. Çok basit bir şekilde. Bu testerenin girdiği bölümün koruma kapağı. Bunu da yanlardan bastırıyoruz ve nazikçe açıyoruz. Burada böyle bir mekanizma var. Yine burada hiçbir alet kullanmaya gerek yok. Bunu bu şekilde sağa çevirdiğimiz zaman kilit mekanizması açılıyor. Kilit mekanizmasını açtık. Bıçağımızı aldık. Buraya oturttuk ve bunu bıraktık. Şu anda bu güçlü bir şekilde burada sabit bir şekilde duruyor. Yani kullanıma hazır. Yine kapattık. Aynı işlemi tersini yapıyoruz. Koruma kapağını kapattık. Hazırız. Şimdi pilimizi de takalım. Evet, 3 tane ışık yanıyor. Şarjımız full. Burasını oturttuk. Evet, makinemiz kullanıma hazır. Bunda da böyle bir güvenlik mekanizması var. Basıp çalışabiliyor. Hadi bir şeyler keselim. Bunlar budanmış ağaçlar sevgili dostlar. Şimdi bunların kalın kısımlarını yakacak olarak ayıracağız. Şu ince kısımlarında ölçümlerini yapıp planladığımız, balkonumuzda kullanacağımız, dekoratif olarak kullanacağımız parçalara böleceğiz. Çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü. Yani şunları böyle peynir gibi kesecek bak şimdi. Şöyle bir denemiş olalım ya. Böyle bol bol kesmek istiyorum. Sizlere de göstereyim. Evet, tetiğine bastığımız zaman kesme işlemi sağlıyor. Bırakınca geri açılıyor. Evet, şu dallardan başlayalım. Devam edelim ya. Ama hiç şakası yok. Çok çok dikkatli olmak lazım. Yani hatta mümkünse bunu tek el çalışmak lazım ki diğer elimiz dalın yanına geçmesin. Şimdi testereye geçebiliriz. Evet, kesimlerimize başlayalım. Bunun en önemli esprisi sabit tutmakmış sevgili dostlar. Yani bıçağı bunu getireceğiz, dayayacağız ve çalıştırmaya başlayacağız yavaşça. Evet. Bunu bir ağaç gibi düşünün. Tek elle yapıyorsunuz. Bu aparatın güzelliği burada devreye giriyor. Bunu böyle buraya getirip bunu sabitlediğimizde ağaç sallanmayacak ve kesimi düzgün bir şekilde yapabileceksiniz. Çok keyifli. Çok keyifli. Ben galiba önceki hayatımda ormancı falandım ya. Ormancı. Galiba her erkek içinde biraz çocuk. Neyse, oyuncakları. Şekerim, çekilir misin oradan? Kafana düşecek.
Evet, bu budama makasının kesemeyeceği kalınlıkta bir dal. Evet. İleride burada pizza fırını yaptığımız zaman Odunları. evet, odunlarımızı sağdan soldan bulduğumuz yol kenarlarına atılmış budanmış ağaçların dallarını atıp arabaya getireceğiz bahçemizde. Burada böyle güzel odunluklarımızı yapacağız. Bir pille yaklaşık 3 saat çalışabildiğini öğrendim. Tabii kullanım tecrübelerimize ilerleyen bölümlerde yaşadıkça, gördükçe, deneyimledikçe, kullandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tabii şu anda acemilik de var. Çok ağır bir makine değil. Aslında bunlar hani böyle bu tarz işlere başlayan böyle bizim gibi acemi çiftçiler için çok ideal makineler. Tabii çok dikkatli olmak lazım. Her aşamasını önce bilinçli bir şekilde öğrenip teknik servisten önemli bilgileri almak. Bıçak nasıl takılıyor, nasıl sabitleniyor. Çünkü şakası yok. Bunların hepsi keskin aletler. Özellikle diğer makas. Yani çok dikkatli olmazsanız yani bir yerinizi kesebilirsiniz. Çok ciddi yaralanmalar olabilir. O yüzden eldiven, gözlük, iş ayakkabısı gibi az önce mesela kestiğim dal ayağımın üstüne sekti ama ayakkabımın üstünde bir demir olduğu için hiç hissetmedim bile. Ama görüyorum bazen videolar seyrediyorum. Terlikle, spor ayakkabılarla, şortlarla iş yapan insanlar var. Ben tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum ve çok da tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Biz tabii Türk milleti olarak bize bir şey olmaz mantığıyla biraz hareket ediyoruz. Ben dikkat ederim, bana bir şey olmaz mantığıyla ama olanları da görüyoruz. O yüzden ben her videomda bu uyarıları hatırlatmayı doğru buluyorum. Önce güvenlik, çünkü eğlenceli bu işleri yapmak çok güzel ama tabii bunları sağlıklı bir şekilde uzun yıllar yapabilmek çok önemli. Bir yerimizi sakatlayıp yaraladıktan sonra hiçbir kıymeti yok. Evet, işlerimize devam edelim. Tekrar Aynhel'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, dışarıdaki işleri halledeyim dedim. Tavukların yemleri bitmiş. Tavuklara yem almak, oraya koştur, buraya koştur derken bahçeye bugün çok fazla vakit ayıramadım. Ancak gelebildim. Şimdi gün ışığını kaybetmeden yapabildiğim kadar işlere devam edeceğim. Şimdi ilk önce yapmak istediğim plandan bir bahsetmek istiyorum. Buradan gerektiği kadar dal parçasını ayarlayacağım. Aynı boyda kesip balkonumun önünde istipleyeceğim. Sonrasında balkonumun şu duvarının yan cephesine bir ahşap vidalayacağım ve o kesmiş olduğum ağaç parçalarında şu duvarı da kapatmak istiyorum ağaç parçalarıyla. Dal şeklinde yukarıya doğru ağaçla bu duvarı öreceğiz. Bakalım nasıl olacak? Tavukların arkaya geçmesini engelleyeceğiz ve dekoratif güzel bir görüntüsü olacak. Plan bu. Bakalım nasıl gerçekleşecek? Evet, bu böyle uygun. Bu şöyle kenarda bir dursun. Evet, tüm bu aşamaları çekmeye gerek yok. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere. Şimdi ağaçlarımız hazır sevgili dostlar. Şimdi de bu ağaçları bağlayacağımız kalasımızı alalım. Şu uygun. Bunu biraz güzelleştirmek istiyorum. Üstünü zımparalayalım. Pürüzsüzleştirelim. Daha şık bir görünüm olsun.
Duvarımıza 8'lik dübel ve 8'lik vida kullanacağız ahşabımız için. Dübellerimizi duvara çaktık. Şimdi ahşaba direkt 8'lik vidayı uygularsam ahşap çam ağacı, çatlama ihtimali çok yüksek. O yüzden 5'lik bir matkap ucuyla önce açacağım yere ince bir delik bir yol açıyorum ki 8'lik vidayı çaktığımızda ahşabımız çatlamasın. Şimdi ahşabımızı duvara sabitledik. Niyetim şu. Şöyle 2 santim buradan pay bıraktım. Buralara ufak delikler açıp cırt bandın gireceği kadar delikler. Ağaçlarımızı buraya cırt bantla tutturmak. Deneyelim bakalım. Evet, delikler tamam. Haydi şimdi ağaçlarımızı getirelim. Evet, gidişat bu şekilde sevgili dostlar. Elimdeki ağaçlar bu kadarmış. Tahmin ettiğimden daha fazla ağaca ihtiyacım var. Ağaç toplayıp böyle devam edeceğiz. Ve alt taraftan da begonvil bitkisinin bunun da üstüne sardığını düşünürsek ilerleyen aşamalarda bir telden, bir fileden, bir kuş ağından çok daha güzel olacağını öngörüyorum. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. En azından doğal bir görünüm, otantik bir görünüm olacak. Sanki böyle ağaçlarla bezenmiş gibi olacak. Bugünlük bu bölümün sonuna geldik diyelim. Arkası yarın diyelim. İzleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Hala abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açmayı ve beğendiğiniz videoların beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yarın görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler.